Merhabalar, bu haftaki konumuzda liposakşından sonra sarkma olur mu? Evet, liposakşından sonra eğer cildinizde gevşeklik varsa ya da bu gevşeklik hakikaten fazlaysa evet sarkma olabilir. Bu sarkmayı önlemek için ne yapıyoruz? Öncelikle sarkma oluşabilecek bölgelerden çok büyük miktarlarda yağ dokusu almamaya çalışıyoruz. Mümkünse kontur düzelsin fakat o kadar da aşırı inceltmeye gitmeyelim diyoruz. Tutun ki gitmemiz gerekti. O zaman da artık elimizde Body Tight denen bir radyo frekans işlemi var. Body Tight uygulayarak bu bölgede sıkılaşma sağlayabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Liposuction yaptıktan sonra en çok uyguladığımız bölge aslında karın bölgesi. Nasıl yapıyoruz? Liposuction'ı yaptıktan sonra girdiğimiz deliklerden, minik deliklerden içeriye şöyle bir başlığı var. İçeriye radyo frekans veriyoruz. Vücudun içerisine giren kısım bu ince çubuk görünümündeki kısım. Bunun ucunda bir ısı sensörü var. Bu ısı sensörü içerideki ısıyı 65-68 derece arasında tutuyor. Biz hangi dereceye ayarlarsak. Üstteki sensör ise cildin üstündeki dereceyi ölçüyor. Bu da ortalama 38-40 derece civarında tutuluyor. Dolayısıyla liposuction bittikten sonra bunu karnın içine doğru yolluyoruz. Bu içeride, bu dışarıda ve radyo frekans vererek yavaş yavaş geri çekiyoruz. Geriye doğru çekerken de bu o bölgedeki aslında bir miktar yağları da eritiyor ama aynı zamanda oradaki fibroseptal network dediğimiz bantları kısaltıyor ve sıkılaşma sağlıyor. İçeriye yoğun bir şekilde radyo frekans veriyor. Dikkatli uygulanması gereken bir cihaz. Çünkü çok güçlü bir cihaz. Çok ciddi komplikasyonlar yaşayan arkadaşlarımız olmuş vaktinde. Bunu mutlaka söylemek istiyorum. Fakat eğer doğru uygulanırsa ve üzerine de Morpheus Body dediğimiz bir çeşit altın iğneli radyo frekans hemen aynı seansta uygulanır ve bir ay arayla 2 kere daha tekrarlanırsa o zaman karın bölgesindeki sıkılaşma oranı %60'lara kadar varabiliyor. Tabii ki bu sizin kolajen yapma hızınıza, yaşınıza ve birçok faktöre bağlı. Fakat gene de %40-60 civarında bir sıkılaşmada oldukça iyi bir miktar. O sebeple de artık gevşemeden çok fazla korkmuyoruz. Hem internal radyo frekans dediğimiz bu tarz body tight işlemlerimiz hem de vücudun dışından uyguladığımız hem iğneli hem iğnesiz radyo frekans işlemlerimiz sıkılaşmaya katkıda bulunuyor. Bu işlemi liposuction için yapılan minik deliklerden yapıyoruz. Ekstra delikler açmıyoruz. Zaten bizim liposuction yaptığımız kanüllerde hemen hemen bu kalınlıkta kanüller. O yüzden ekstra bir iz kalmıyor. Eğer ciltte yanık vesaire olmazsa da herhangi bir iz kalmıyor ki zaten olmaması lazım. Onun için hem içinde hem dışında ısı sensörü var. Hani çok abartıp üst üste uygulamaya çalışsanız bile cihaz uyarı veriyor, dıt 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 yapıyor ve atış yapmıyor. Yani siz orada istediğiniz kadar dolaşın. Eğer oranın ısısı gereken yüksekliğe geldiyse cihaz atış yapmayı durduruyor. Bu şekilde bizim de hata yapmamızı önleyen bir sistem kurmuşlar. Şimdi vücut başlığını gösterdim. Size yüz başlığını getirmemişim buraya. Bu kullanılmış bir başlık. Tekrar kullanamıyorum. Açıkta vardı, o yüzden getirdim. Aynı şekilde gıdı bölgesine liposuction yaparken de öncelikle gıdı bölgesini kanamayı azaltan bir sıvı ile infiltre ediyorum. Gıdı bölgesine o sıvıyı veriyorum. Arkasından yine 20 dakika yarım saat bekledikten sonra bahsettiğim Weiser cihazıyla yani ses dalgalarıyla daha düşük bir dozda gıdıdaki bütün yağları minik minik eritiyorum. Öncelikle boyun bölgesinde çok fazla damarsal yapı var ve sinirler var. Bunlara hiçbir zarar vermiyor. Eğer düzgün yapılırsa liposuction'ın çok daha pürüzsüz ve güzel olmasını sağlıyor. Weiser yaptıktan sonra da eğer hastada sarkma olasılığı varsa mutlaka FaceTight dediğimiz internal bir radyo frekans cihazını kullanıyorum. O da bu cihazın daha kısa ve ince olanı. Yani hemen hemen şu kadar 10-12 santim kadar düşünün. Gıdıdan yaptığımız delikten bu cihazı içeriye doğru uzatıyorum. Bu ince alttaki uç derinin altında ilerliyor. Üstteki uç ise ciltte kalıyor. İçte kalan uç yine ortalama 65-68 derece gibi ısıtıyor cilt altını. Üstteki uçta 38-40 derecede kalmasını sağlayarak ciltte herhangi bir yanık vesaire gibi şeyleri görmememizi sağlıyor. Bu şekilde derinin altında dolaşarak cilt altına radyo frekans veriyoruz. Cildin üzerinden de bu işlemler bittikten sonra
Morpheus dediğimiz işlemi, yani altın iğneli radyo frekans uyguluyoruz. Ve bu şekilde sıkılaşmayı çok daha iyi bir şekilde sağlayabiliyoruz. Tabii ki mutlaka bandaj vesaire uygulamak önemli. Bir gün sonra o yaptığımız kocaman bandaj, ilk gün biraz böyle kocaman bir bandaj yapıyorum hastalarıma ki ödem az olsun, şişmesin diye. Böyle ıslak pamuklarla vesaireyle hastalar böyle yüz germe olduklarını zannediyorlar, öyle çıkıyorlar. Fakat ertesi gün geldiklerinde o bandajı açıyorum. İçerisi genelde pırıl pırıl oluyor. Tabii ki çok aşırı da sıkmamak lazım. Daha basit bir bandajla hastayı gönderiyoruz. 6-8 hafta kadar mümkünse bu bandajı kullanın diyoruz. Genellikle hani 3-4 hafta ancak kullanabiliyor hastalar. Sonra da geceleri yatarken devam ediyorlar. Boyun bölgesindeki deri çok inceltilirse yalnız bazen böyle boyun bölgesinde gerginlik, boynunu arkaya doğru alamama gibi şikayetler görülebiliyor hastalarda. O yüzden de nasıl vücut işlemlerinde radyo frekans işlemi yapıyorum demiştim. Aynen gıdıda da eğer bu tarz sıkıntıların olacağını hissedersem mutlaka hastayı 1. haftadan sonra radyo frekansla masaj için kliniğime çağırıyorum. O zaman yani varsa bile böyle bir şikayeti hastanın hemen düzeliyor. Liposuction'dan sonra takip bahsettiğim gibi hakikaten önemli. Bir de videoyu az önce çekerken böyle birkaç kere kesiyoruz biz arada. Dediler ki hani liposuction kolay bir ameliyat değil mi? Hani delik var, kesi yok, hiçbir şey yok. Hiç öyle düşünmeyin. Çünkü görünmese de buzdağının arkası çok farklı. İçeriği oldukça tarıyoruz. Yani bütün vücudunuzun tarandığını düşünün bir kanülle. Enfeksiyona çok dikkat edilmesi gereken bir ameliyat. Çünkü kesi olan ameliyatlarda enfeksiyon oluyor. Bir şekilde o bölgede kızarıklık oluyor, akıyor, kokuyor, bir şey oluyor. Tedavi ediyorsunuz, temizliyorsunuz, bitiyor. Fakat eğer liposuction'da herhangi bir bölgede enfeksiyon başlarsa bu enfeksiyon sizin bütün vücudunuza yayılabilir. O yüzden de enfeksiyona özellikle dikkat ediyoruz. Ameliyat öncesi antibiyotik kullanımına, ameliyat sonrası antibiyotik kullanımına, kişinin kendi hijyenine özel olarak dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Liposuction enfeksiyonları gerçekten çok göz korkutan şeyler. Yani bu basit bir ameliyat değil. Evet, sizi bu kadar korkuttuktan sonra bunlar olabilecek şeyler. Hafife almamanız için söylüyorum ama burada liposuction enfeksiyonu kaç kere gördünüz derseniz ben 10 senedir bir hastamda minik bir enfeksiyon oldu. Onda da karın germede yapmıştık. Çok da severim kendisini. Buradan hatırlamıştır beni. Tekrar orayı temizleyip diktik ve düzeldi. Onun dışında liposuction enfeksiyonu gelişen bir tane bile hastam olmadı. Ama gene de gördüğüm başka yerlerden gördüğüm fotoğraflar beni korkutmaya yetiyor. O yüzden de son derece titiz çalışıyorum. Gereken önlemleri de alıyorum. Umarım bundan sonra da bu şekilde devam ederiz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz sizi kliniğimize bekliyoruz. YouTube kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.